Vietnam, Ho Chi Minh şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine çok özel, çok güzel bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz yurt dışında benim Türklerle tanışmam meşhurdur ve severek takip ediyorsunuz. Yine bir Türk arkadaşla tanıştık. Burada yaşayan, Vietnam'da yaşayan bir Türk arkadaş. Birazdan kendisi gelecek ve kendisini size tanıtacak. Güzel bir sohbet olacağını umuyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Ne diyoruz? Türklerle yapılan röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet Murat Bey, merhabalar. Merhabalar Fuat Bey, hoş geldiniz Vietnam'a. Hoş bulduk. Vietnam güzel bir ülke. Benim daha bir hafta oldu tabii Vietnam'a geleli, 8-9 gün oldu ama böyle güzel bir anılar biriktiriyorum aslında burada Vietnam'da. Şimdi sizi biraz tanımak istiyorum. Hem arkadaşlar da, izleyen arkadaşlar da tanısınlar. Şimdi kendinizden biraz bahsedin. İsim, soyisim, nasıl geldiniz, nasıl oldu, memleket neresi yani çok profesyonel bir şey olmasa bile, anlatım olmasa güzel bir şey bekliyorum sizden, anılarınızı. Murat Bostancı, Evet. Zonguldak Ereğli doğumluyum. Vietnam'a 2015'te geldim. Burada bir Türk firmasının başına, yani yönetimine geldim. Vietnam'a 2015 yılında Evet. Necati Özsoy, çok sevdiğim iş adamımız, onun oğlunun sahibi olduğu fabrikaya yönetici olarak geldim. Evet. İşte 2015-2018 arasında. Ne fabrikasıydı bu? Plywood. Yani? Ne? Yapı malzemesi. Yapı malzemesi. Fabrikasının başına geldim. 2018'in sonlarına doğru ameliyat için Türkiye'ye döndüm. Ameliyat olduk birkaç ay, uzun bir süre hatta ayağa kalkma süreci oldu. Sağ olun. Peşinden burada Yalın Enstitü'yü işte kurmak için çabaya başladım. Önce bir danışmanlık şirketine ortak oldum. Peşinden onu dönüştürdük. Türkiye'den danışman bir arkadaşımızı getirdik. Benim eski çalışma arkadaşım. Peşinden işte bir Fransız şirketinin 100 yıllık, 97 yıllık bir şirketin başına geçtim. Asya operasyonlarına, Vietnam fabrikalarından sorumlu olarak. Ve bugüne vardık. Bugün de şu anda işte kendi şirketim var ama deprem nedeniyle ne olacak, ne bitecek, bakalım nasıl yapacağız. Siz depremi mi yaşadınız? Ben depremde Antakya'dayım. Öyle mi? Antakya. Gezmeye gittiniz oraya herhalde. Tatil için gittim. Annem Hatay'da yaşıyor. Hatay'da zaten. Sağ olun hepimize, başımız sağ olsun. Depremde Antakya'da yaşadım. İşte canımızı kurtarabildik. Var mı kayıplarınız? Var tabii. Başınız sağ olsun. Hepimiz, yani eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı, komşularımızı, her gün gördüğümüz veya işte tanıdığımız, tanımadığımız insanlarımızı kaybettik. Sonuçta ben hani o yaşadıklarımızı niteleyebilecek bir kelime bilmiyorum. Kabus diye düşünsek uyanmayı da istiyor insan. Evet. Keşke bugün 6'sına tekrar uyanabilsem de olmamış olsaydı. Çok acı, çok zor. Bir hafta aldı benim Hatay'dan çıkabilmem. Bir hafta boyunca Antakya'da işte mahsur kaldık. İşte vefat eden yakınlarımızı, eşimizi, dostumuzu defnettikten sonra da önce Ankara'ya, işte annem doktora götürmem, omuz kırılmıştı birkaç yerinden. Bilmiyorduk kırıldığını. Tekrar başınız sağ olsun. Yani zor bir durumdu. Peşinden işte annemi Muğla'ya bıraktım. Vietnam'a döndüm. Aslında gelmek, daha erken gelecektim. Deprem nedeniyle ertelendi. Aslında gelmek de istemiyordum depremden sonra, annem iyileşene kadar, işte biraz daha aile toparlanana kadar. Çünkü herkes farklı şehirlere dağıldı. Evet. Hatay'da kalanlar var. Her şey gitti zaten ama tam akrabalarımla, eşimle, dostumla temas dahi kuramadan, daha nerede, ne yaparlar, ne durumdalar bilemeden gelmek zorunda kaldım. Bu da bunun nedeni aslında iş değil. Aynı zamanda ben MBA'mi de Vietnam'da yapıyorum, bir Avrupa Üniversitesi'nde, bir İsviçre Üniversitesi'nde. Oradaki sınav takvimi bunun gibi nedenlerle esneyemediği için biraz da maalesef. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Bütün ülkemize, herkesin başı sağ olsun. Hepimize. Çünkü bu depremde 17 milyon insan etkilendi ve bu şu demek, yani Türkiye'de herkesin en az bir yakını, bir tanıdığı, belki gelini, damadı, mutlaka belki mutlaka hepimize dokunan. Biz tabii merkezinde yaşadık. Canımızın yarısını bıraktık da maalesef. Ama hepimizi etkiledi, bütün ülkemizi etkiledi ve çok zor. Umarım tekrar bir an önce bu bölgeler ayağa kalkar. Bir şeyler toparlanacak. İnşallah hepimizin kısa zamanda. Hepimizin isteği hani
Ben Antakya'yı görebildim, diğer illeri göremedim. Yani televizyondan görüyoruz ama hiçbir şey televizyonda gördüğümüz gibi değil. Ve tek düşüncemiz, umarım orada hayat normale dönmeyecektir. Çünkü hepimiz canımızı kaybettik ama en azından bir şeyler, bir yaralar sarılır diye düşünüyorum. Umarım bir an önce. O da bize, hala ben bugün de hala aynı kabusla uyanıyorum. Birçok kez uyanıyorum geceleri. Uyku düzenim hala normal değil. Yaklaşık işte 1,5 ay olduğu halde. Allah yardım etsin herkes, kalanlara Allah sabır versin diyelim. Sonrasında nasıl oldu buraya gelmeniz? Tekrardan o şeyden sonra, deprem olayından sonra tekrar geldiniz. Zaten planlanmış bir gelişim o ayın 11'inde. Burada bir düzeniniz var sonuçta. Tabii, Kaç yıldır buradasınız demiştiniz? 8. 8 yıldır buradasınız. 8 yıldır Vietnam'da yaşıyorum ve benim normalde 11'inde zaten gelmem gerekiyordu. 20'sinde benim sınav programlarım, çünkü sınavlarım başlayacaktı. Ne sınavı bunlar? MBA. Consulting, Management Consulting, yönetim danışmanlığı üzerine ben şu anda yüksek lisansımı yapıyorum. O sınav programı bir yandan yönetim danışmanlığı sınavlarınız vardı sizin. Yok, hayır, yönetim danışmanlığı üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Evet. Diğer yandan yine danışmanlık da veriyorum. Dolayısıyla benim bir hani çalışma takvimim ve okul takvimim var. 11'inde gelmeyi planlıyorum, deprem olmadan önce. Evet. Depremle tabii bu biraz ileriye gitmek zorunda kaldı ama bu sefer de gelmek istemiyordum. Gelmek istemedim. Yani mecbur. Bir yerde mecbur kaldık. Dediğim gibi çok zor bir süreç. Evet. Şu anda da bahsettiğim gibi kendi şirketim var. Ana teknoloji. Bir ekibiniz mi var? Tam olarak mesela nasıl bir danışmanlık veriyorsunuz? Nerelere danışmanlık veriyorsunuz? Türkiye'den gelecek olanlar ya da yurt dışından Vietnam'a yerleşmek isteyen firmalara mı danışmanlık veriyorsunuz ya da hangi sektöre? O alanda bugüne kadar danışmanlık vermekten ziyade doğru isimlere yönlendirmeyi tercih ettim. Çünkü benim asıl danışmanlık alanım üretim yönetimi üzerine. Yalın, Lean ya da Toyota Production System diyelim. Yani? Üretim yönetimi. Üretim yönetimi. Üretim yönetimi aslında kültür dönüşüm şirketlerde. Asıl danışmanlık alanım bu. Ama tabii bahsettiğiniz konularda işte market entry, pazar girişi ve benzer konularda da işte burada şirketin kurulması veya işte faaliyetlerin düzenlenmesi, operasyonların düzenlenmesi konularda da verebileceğim konular. Veriyor muyum? Genellikle başka işin ehli olan bir hani Vietnamlı veya yabancı uzmana yönlendiriyorum ama tabii birebir de danışmanlık verdiğim şirketlerde oldu. Mesela Türkiye'den bir şirket buraya bir şeyler satmak istiyor. Gıda olur, başka bir şey olur. Hani buradaki açıkları siz daha iyi biliyorsunuz. Sizinle iletişime geçtiği zaman örnek veriyorum, mobilya, örnek veriyorum işte gıda. Buraya transfer etmek istiyor. Burada onun pazarını oluşturmak istiyor. Burada önce şuna bakmak zor mu? lazım. Türkiye ile Vietnam'ın ticaret hacmi 2 milyar doların altında. Bu rakam çok küçük bir rakam. Evet. Bizim bu rakamı geliştirmek için öncelikle nasıl bir yol izleyeceğimiz birinci konu. İkinci konu, buraya şirketler tabii ilgi gösterdiği zaman ben de çok istiyorum Türk şirketlerinin Vietnam pazarına girmelerini. Önce nasıl pazara gireceklerini araştırmaları gerekiyor. Önce pazar araştırması gerekiyor. Yani bilimden şaşmadan gelip hani sonuçta turist var gidip burada bu olması gerekiyor. Tatile gelir gibi değil ama. Tabii tatile gelir gibi değil. Yani Vietnam pazarı falan da boş bir pazar veya fırsatların çok olduğu Nasıl pazar. fırsatlar veriyor? Bütün şirketlerin kuruluş amacı kar etmektir. Vietnam'da kar edebilecekleri pazarlar var. Evet. Dolayısıyla bütün iş kolları için bu inşaattan tutun işte gıdaya kadar her alanda Vietnam'da Türk yatırımcı çalışma yapabilir. Geliyorlar mı, ne kadar tanıyorlar veya işte aradaki işte bu da ticaret hacmiyle alakalı. Çünkü arada ticaret hacmi çok düşük olduğu için ve turistik anlamda da Vietnam çok cezbeden bir ülke olmadığı için bizim iş insanlarımız genellikle Tayland tarafında tanırlar. Yani Tayland'ı veya Asya'yı, Çin'i tanırlar ama Vietnam biraz daha kapalı kutu. Dolayısıyla iki ülke arasındaki etkileşimin artması, hem kültürel hem ticari ilişkilerin artması, tabii Türk yatırımcının Vietnam'daki fırsatların farkına varmasını da sağlayacak. Bir de işin bir başka boyutu var. Ben iki gözümle görebildiğimi aktarabiliyorum. Evet. Tabii matematiksel çalışmalarımı işte okuduğum raporlar üzerine konuşabilirim ama her gören göz farklı bir şey görür, başka bir fırsat görür. Yani bu aslında burada birçok fırsatın olduğu, hani benim gözümde birçok fırsat var. Bu konuda evet. Bazen tavsiyelerde bulunduğumuz iş adamı arkadaşlarımız var.
yaparlar, yapmazlar veya gerçekleştirmişlerdir. Vietnam bence Türk şirketlerinin başarılı olabileceği, her alanda başarılı olabileceği pazarlardan birisi. Bunun nedenlerinden birisi de Vietnam kültürünün Türk kültürüne yakın olması. Yani gerçekten ben iki kültürün birbirine yakın olduğunu, ilişki, iletişim ekseninde yakın olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Türk şirketleri de burada, Türk yöneticiler zaten başarılı oluyor. Türk şirketleri de başarılı oluyor. Vietnam boş bir pazar. Bu pazarı Türk şirketleri değerlendirebilirler, gelip tanımaları lazım. Burada pazar araştırmaları yapmaları, müşterilerini keşfetmeleri, hangi ürünlerin pazarda başarılı olabileceğini keşfetmeleri, metot izlemeleri, hatta bunu yapan diğer işte Avrupalı rakiplerinden, Amerikalı veya Asyalı rakiplerine göre işte nasıl bir çalışma ortaya koyacaklarını belki benchmark yaparak, belki kendi özel yöntemlerini ortaya koyarak ortaya çıkartmaları gerekiyor. Tabi bu çalışmalarda sırt çantasını alıp işte bir tur atıp ortaya çıkacak çalışmalar değil. Tabii. Genel yöntem bu çünkü. Bu Vietnam pazarında başarılı olabilecek yöntemler. Yani evet, bazı ülkelerde sırt çantanızla, işte sunumlarınızla gidip, kataloglarınızla gidip hemen işte işinizi yapıp çıkabilirsiniz veya başarabilirsiniz, başlatabilirsiniz. Vietnam biraz daha iletişim isteyen, ilgi isteyen, tanışıklık isteyen bir pazar. İnsanı mı öyle şu an? Onu mu istiyor insanı? Yani o iletişim konusunda biraz daha böyle daha mı iletişim kurmak istiyor? Daha fazla iletişim mi kurmak istiyor? Daha fazla iletişim gereken bir yer. Sonuçta buradaki iş insanları da dünyaya yeni açılmış iş insanları. Evet. Gözlerini yeni açıyorlar ve hemen siz işte bu makineyi satalım, bu ürünü satalım diye gittiğiniz zaman bunun pek de bir karşılığı yok. Yani bana da gelse birisi dese ki ya bunlar benim makinem, hadi bunu satalım dese ben de bir durur düşünürüm. Önce bir tanışıklık gerekir, önce bir anlamak gerekir karşılıklı. Bu bir gelişle, bir sırt çantasıyla 3-5 günlük turist modunda yapılabilecek çalışmalar değil, zaten profesyonel de değil. Belki başka pazarlarda, başka ülkelerde bunun başarabileceği yerler vardır ama Vietnam biraz daha metodun farklı olması gereken bir ülke. Başaran şirketlere bakalım, bunu burada nasıl yaptıklarına bakalım. Yani Vietnamlı işte çalışma arkadaşlarını ediniyorlar. Daha sonra birlikte bazen joint venture yapıyorlar veya onların kendi pazarlarındaki ekspertizlerinden yararlanıyorlar veya kendi yapılarını burada oluşturup pazara giriş sağlıyorlar. Hangi sektör olursa olsun sonuçta bir metot izliyorlar. Ama dediğim gibi keşfetmeye evet sırt çantasıyla gelinebilir. Gezersiniz, anlarsınız. Eksiklikleri fark etmek istersiniz. Seminerlere katılırsınız. Ülke bültenlerinin raporlarını takip edersiniz. Evet. Daha sonra kendi ilgi duyduğunuz alanda boşluğu yakaladıktan sonra artık belli bir metodda çalışmak gerekir. Ciddi bir danışmanlıkla çalışmak gerekir. Bu aslında masraf değildir, bu yatırımdır. Tabii. Dolayısıyla ben Türk şirketlerinin Vietnam pazarında başarılı olabileceklerine inanıyorum. Birçok alanda, birçok dalda. Umarım da iki ülke arasındaki ticaret hacmi de, çalışmalarda artar. Bu bizim lehimiz olur. Çünkü bu benim pasaportumun değerini arttırır. Aynen. Bu buradaki Türk kimliğinin bilinirliğini arttırır. Türkiye'nin tanınırlığını arttırır. Dolayısıyla bunun bana da faydası var, size de faydası var, ülkemize de faydası var, Vietnam'a da faydası var. Bunun için de ben hatta 2018'den bu yana bazı çalışmaları başlatmıştım, yapıyordum. İş Adamları Derneği'ni kurmak gibi. Bu çalışmalara da şu anda işte başka bir arkadaş devam ediyor, ben devam etmiyorum. Ama bizim önce burada İş Adamları Derneği'ni kurmamız gerekir. İş Adamları Derneği'ni kurduktan sonra zaten o dernek bünyesinde Türkiye'den gelecek olan veya Türk dünyasından gelecek olan iş adamlarına daha kolay, daha istikrarlı bir destek verilebilir. Çünkü aksi halde şahsi olarak bizim yapabildiğimiz, bizim verebildiğimiz destek, bizim sağlayabildiğimiz fırsatlarla limitlenmiş olurlar veya kendileri işte edinebildikleri çevre ve network ile burada çalışma yapmaya çalışırlar. Bu güzel sonuçlar da verebilir, zaman da alabilir, boşa patinaj çekebilirsiniz de. Dolayısıyla ben bu konuda Türk iş dünyasının burada Vietnam'da kurumsallaşması gerektiğine inanıyorum. Dernekleşmesi gerektiğine inanıyorum. İşte 2018'den bu yana da heves ettiğim, yani gerçekten bunu oluşturalım. Şöyle bir dernek şu an yok yani değil mi? Şu Burada an, Asya'da falan öyle bir Türk iş adamlarıyla alakalı. Şu an Asya'da var. Var mı Tabii, Asya'da? Singapur'da, Çin'de. Vietnam'da yok şu an. Vietnam'da yok. Vietnam'da bunun oluşması için de tabii Türk iş dünyasının buradaki bir araya gelmesi, bu önce vizyonunu, misyonunu belirlemesi,
ve bir ortaya bir tüzük çıkartması gerekiyor. Biz bu çalışmaları başlatmıştık ama devamı şu anda işte dediğim gibi başka bir arkadaşımız devam ediyor. Umarım o da başarılı olur. Evet. Ben sürecin neresinde yer alırım? Şu an kestiremiyorum. Şu an dediğim gibi deprem biraz bir şeyleri değiştirdi. Sonuçta deprem nedeniyle kapalıyız gibi bir durum var benim için. Evet. Hala tam atlatamadığımı düşünüyorum. Sadece o yüzden kendi ajanlarımı bile küçülterek sadece işte okul ve aile eksenini indirgedim. İkincisi burada yaklaşık 15 Türk şirketi var. Bu şirketlerin tabii her alanda, birçok alanda faaliyet gösteren işte yeme içme, işte Türk restoranı Kaç var. tane şirket var onu sormadım ben. Yani ya da ne kadar bir şirket var? Türk şirketi, Benim- başarılı şirket var mı? Büyük şirketler var mı? Tabii canım başarılı Faaliyet konusu ne mesela bunların? şöyle yaklaşık 15-16 Türk şirketi var. İşte en son Hayat Kimya geldi büyük Evet. Türkiye'nin 100 akı. Onun dışında Sayın İbrahim Özsoy'un sahibi olduğu işte şirketler var. Bekir Bilal Aydınoğlu'nun sahibi olduğu bir telekomünikasyon şirketi var. Telekomünikasyon ürünü üreten bir şirket var. Sedat Bey var. Tekstil üzerine çalışmalar yapan, üretim yapan bir arkadaşımız. Benim bildiğim büyük Türk şirketleri bunlar. Bunların dışında da mutlaka iş yapan, kendi şirketini oluşturan başka arkadaşlar da var. Lojistik de var. İşte yine danışmanlık şirketleri var. Biz varız. Evet. Dolayısıyla ama çok az bir rakam. 15-16 Türk şirketi, 100 milyonluk bir ülkedeyiz. Toplam 100-200 belki Türk var. Bilmiyorum hani 100 var mıdır yok mudur? Hani çok fazla dediğim gibi birbirimizden haberdar bile değiliz. Bu noktada tabii Büyükelçiliğimizin bir girişimi var. Şimdi ticaret işimizde Görüşüyor musunuz? tabii Yeşilliklerle görüşürüz. falan. Onların da bu konuda bir çabası, teşvikleri var. Hatta işte 2018'de ilk ajandayı, Türk İş Adamları Derneği'nin kurma ajandamızı oluşturduğumuz zaman ben Büyükelçiliğimize gitmiştim. Vietnamlı iş partnerlerimden birisini yanıma alarak. Onlar o dönem sponsor da olmak istediler bu çalışmayı yapalım. Yani Türkler Vietnam'a, Vietnamlar Türkiye'ye yatırım yapmaları için. İki tarafta bulunmak istedikleri için. O çalışma o dönem hem Covid'in etkisi hem başka etmenlerden dolayı rafa kalkmıştı. Onu raftan indirdik geçtiğimiz yıl. Tekrar gündemimize aldık. Bunda da Büyükelçiliğin gerçekten onların inisiyatifiyle. Yani ben bırakmıştım o çalışmayı orada. Onlar tekrar bunu raftan indirip gerçekleştirelim ve Türk İş Adamları Derneği'ni kuralım dediler. O dönem yani şu anda bu çalışma tekrar devam ediyor. Umarım başarılı. Bir şekilde burada bir iş adamları derneğinin oluşması gerçekten gerekiyor. Dernek oluşursa, özür dilerim. Dernek oluşursa bizim Türkiye'den buraya yatırım artacak mı? Şöyle. Ne öngörüyorsunuz? Mutlaka bu yatırım teşvik ya da buradan Türkiye'ye bir yatırım oluşacak mı? İki taraflı. Sonuçta onun her iki ülkeye de faydası olacak. Her iki ülkenin iş insanlarına da faydası olacak. Şöyle. Şimdi en azından buraya yatırıma gelen Türk şirketlerinin masrafı azalacak. Ülkeyi tanımakta yaşadıkları zorluklar ortadan kalkacak. Dernekle iletişime geçerek tabii daha dernekle bilgi iletişime geçecek, bilgi alabilecekler, kendi pazarlarını tanıyacaklar. Kapalı kutu olmayacak sonuçta. Bu sadece yatırım için değil. Yani burayla ticaret yapmak isteyen şirketlerin de çalışmaları kolaylaşacak. Evet. Dolayısıyla belki hukuk desteği alacaklar, belki başka destekleri bu İş Adamları Derneği'nin bünyesinde alabilecekler. İkincisi burada mevcutta bulunan şirketlerin belki de karşılaştıkları sorunlar daha kolay çözümlenebilecek. Çünkü ortada bir kurumsal bir yapısı olacak. Sorunlar oluşuyor mu peki? Şöyle yani şu aşamada. sorunlar mutlaka küçük sorunlar olur, büyük sorunlar olur. Yani şu anda Türkiye ile Vietnam arasında bir vize sorunu sıkıntısı var. Vietnamlar Türkiye vizesi alamıyorlar. Sizin şu an Türkiye'ye eksten bir Vietnamlı işte şirket partneriniz olsa bu arkadaş vize alana kadar ciddi çalışma yapmak gerekiyor. Biz vize alabiliyoruz yine bir şekilde. Biraz maliyetli de olsa. Yani Türkler de zorlanıyordu vize alırken ama şu anda Vietnamlılar alamıyor mu? Türkiye'ye giremiyor mu? Şu anda yani girebiliyorlar ancak Vietnamların Türkiye vizesi alması şu anda biraz daha zorlaştırıldı. Dolayısıyla hani karşılıklı dediğim gibi ilişkilerin iyileştirilmesi için İş Adamları Derneği de sonuçta bir kurum olarak birçok çalışmayı yürütebilir. Ama en büyük desteği de kime verir? Tabii ki iş insanlarına verir. Hem Vietnam'daki iş insanlarına verir,
Vietnamlı iş insanlarına da verebilir. Evet. Türkiye'yi tanıtacaksınız sonuçta. Türkiye'deki fırsatları anlatacaksınız. Ve oradaki fırsatları onlarla paylaşacaksınız. Bunun turizme de etkisi olur. Buradaki üretici olan şirketlere de, Türkiye'deki üreticilere de desteği olur. Kültürel anlamda da iletişim, etkileşim artar. Dolayısıyla umarım bu çalışma hayata geçirilir. Evet. Her iki taraf da bundan faydalanır. Şu var mı peki, Türk şirketleri ya da Türkiye'den ticaret yapmak isteyenler buraya bir şekilde gelip bir para yatırıp dolandırılıyor mu? Veya var mı öyle bir şey? Yaşanıyor mu? Dolandırılma var mı? Vietnamlılar Türkleri Duyuyoruz. dolandırıyor mu? Şöyle, işte yakın zamanda benim duyduğum bir Türk şirketi burada bir Vietnamlı şirketten bir ürün satın alıyor. Orada bir sıkıntı Ticaret oluyor. yapmak istiyor. Parasını geri alamıyor. Ürün de kendisine ulaşmıyor. Bunlar küçük rakamlar da değil ve şu an hatta dava sürecinde ve ben de davayı yakinen takip ediyorum. Neden peki böyle bir şey yaşandı? Vietnamlılar güvenilmez insanlar mı ya da ticaret Yok, olarak hayır. yapılmaz mı? Hayır, şöyle her ülkede güvenilemeyecek insanlar da Yanlış vardır. insanı seçmişler o zaman. Yanlış bir şirketle mi bağlantıya girmişler? Onların adına bu değerlendirmeyi yapamam. Sadece talihsiz bir olay yaşanmış ve dediğim gibi aslında bu mekanizmanın, yani bu sorunların önüne geçecek olan bir mekanizmanın da oluşması bu birkaç yolla olur. Gerçekten burada doğru ticaret partneri bulmanız çok önemli. İkincisi, burada biz yapı olarak yokuz. Dolayısıyla şimdi bu şirket yöneticisi olan arkadaşlarla biz işte tanıştık. Benden de bu konuda destek istediler. Benim yapabildiğim gibi şahsi. Evet. Şahsi. Yalnız benim istediğim şey şahsi olarak bir çalışma yürütmek değil. Bu gibi çalışmaların benim veya bir başka arkadaşın elinde olması da değil. Bir dernek oluşur. Bu dernek profesyonel olarak yönetilir. İş insanlarının sesi olur. Ve bu gibi sorunlar da azalır. Bu gibi sorunların çözümü de hızlanır. Çünkü davanın görüldüğü yer işte Binfak. Buraya yaklaşık 2 saat, 3 saat mesafede bir şehir. Şey farklı mı? Davalar farklı ya şehirlerde mi görülüyor yani? Farklı aşamalar mı yok? Şöyle, orada görülecek, oradan buraya yazı yazılacak. Adamların başka bir yerde başka şirketleri var. İşte isimlerinin değiştirilmemesi, yani şirketin el değiştirilmemesi ve isim değiştirilmemesi için işte yazı yazıldı. Yalnız karar çıktığı halde Türk şirketi henüz parasını alamadı. Avukatları, kendi buldukları bir avukat ne kadar güvenilir, yani bir de o var. Dolayısıyla burada yani veya o avukat işine kadar takip ediyor, öyle diyelim. Güvenilirdir mutlaka, öyle umuyoruz. Dolayısıyla sorun çıkacak veya çıkmayacak diye de dernek kurulmaz zaten. Ancak sorun çıktığı zaman Vietnam'da bir muhatabımız olur. Evet. Ha tabii muhatabımız var, sonuçta büyükelçiliğimiz var. Ancak başka bir muhatabımız daha olur. Başka bir kurum, yani iş adamlarına özgü, iş adamlarının sesi olan bir kurum olur. Bir nevi danışmanlık verecek sonuçta. Danışmanlık da zaten bir başka hizmetidir İş Adamları Derneği'nin. Sonuçta iş yapılsın diye, çalışmalar yapılsın diye, Evet. ticaret veya işte kültürel çalışmalar yapılsın diye bir dernek oluşsun, yönetimi huzurak kalsın diye kurulmaz. Dolayısıyla tabii bunun kolaylaşacağına inanıyorum. İkincisi, tanıdığınız ülkelerde pazar çalışmalarını yapmak veya işte ticaret yapmak daha da kolaylaşır. Bizim Türk şirketlerimizin Avrupa'da çok başarılı olmasının nedeni biz Avrupa'yı tanıyoruz. Ancak Asya'da, çalışacağınız bölgeyi tanımanız lazım sonuçta. tabii ki Asya'da hem ne kadar keşfettiğimizle de ilgisi var. Dediğim gibi 100 milyonluk bir ülkede belki 100 Türk var. Belki 200, yani bu sayıyı büyükelçiliğimiz bulur. Ben işte merak edip de kaç Türk vardır diye de saymadım ama 100 milyonluk bir ülkede 200 Türk olsun. 100 milyonluk bir nüfus var burada. 100 milyon Vietnam'da yaşayan insan Evet, var. yaklaşık 100 milyon. Dolayısıyla büyük bir ülke, büyük bir pazar. Bu pazarda da hareket etmeyi kolaylaştıracak. Hem mekanizmaların oluşması Türk iş insanları rahatlatır. İkincisi bu ülkeyi tanımak için harcanacak çabanın da etkisi var. Yani burada başarılı olan Türk şirketlerine baktığınız zaman burayla çalışma yapan bu ülkeye uzun zamandan beri yatırım yaptıklarını, yatırım dediğim sadece parayı getirip şirket kurarak değil, gelip bu ülkeyi tanıyarak, coğrafyayı tanıyarak, insanları tanıyarak, kendi işte ticaret partnerlerini, çalışma partnerlerini oluşturarak veya bularak ortaya çıkarttıkları için burada başarılı oluyorlar.
Dolayısıyla ben hani Türk şirketlerinin de yurt dışında başarılı olması benim göğsümü kabartacağı için bu çalışmaya şahsi olarak elimden gelen desteği veriyorum da. Bizim bu ikili ilişkilerin artmasından en büyük faydamız da bir Türk kimliğimizin sonuçta yurt dışında yaşıyoruz, bizim başka bir kimliğimiz yok. Türk kimliğimizin yücelmesi ve yükselmesi ve pasaportumuzun değerinin artması. Sonuçta bu başarılarda bizim en büyük tatminimiz de, mesela örnek olarak veriyorum, Hayat Kimya'nın gelip Vietnam'da fabrikalarını, önce olması. operasyonlarını, önce değil, daha onun öncesine gelen Türk şirketleri var sonuçta. Evet. Ama büyük büyük bir firma. Dolayısıyla bu çalışma bizim burada göğsümüzü kabartıyor. Çünkü benim pasaportuma direkt etki eden bir çalışma. Evet. Bugün Vietnam'da oturum izni, çalışma izni gibi konularda Türklerin dosyaları biraz daha hassas. Biraz onu şimdi değinmişken Vietnam'da oturumdan biraz bahseder misiniz? Hani ticari konuların dışında biraz Vietnam'da yaşam. Vietnam'da yaşamak için ne yapmak lazım? Vietnam'da evlenmek için ne yapmak lazım? İnsanların çok merak ettiği şeyler de. Vietnam'da evlenmek dünyanın her yerinde aynı. Sever ve evlenirsiniz. Bu da burada evlendikten sonra genelde resmi nikah olayı çok fazla zorunlu değil mi? Öyle biliyorum. Genelde Asya için söylüyorum bunu da. Onu bilemeyeceğim. Yalnız benim tanıdığım hani Vietnamlı zor mu peki resmi nikah neden süreç? Zor olsun? Neden zor değil. Olsun? Hayır zor değil. Neden zor olsun? Yani Vietnam'ın herhangi bir gidersiniz, gününüzü alırsınız, imzalarınızı Vietnam'ın atarsınız. herhangi bir yani şey olarak hükümet olarak herhangi bir şeyi yok, böyle Türklere karşı bir ön yargısı bir şeysi yok. Hayır. Şöyle ön yargı olması için iyi veya kötü tanınmanız lazım. Evet. Bizim tanınırlığımız maalesef hani belki depremle bizi biraz daha yakından görebilme şansları oldu ve destek verdiler. 85 kişi benim bildiğim Vietnam'dan Türkiye'ye giden yardım ekibi destek, yani bağışla yaptılar, burada çalışmalar da yapıldı. Duydum, burada para da toplamışlar Saigon bölgesinde. Evet. Halk kendi arasında para toplamış. Bütün ve göndermişler yani burada dünyada, yani bunu halkın hani para eksenini toplaması. düşünmemek lazım. İsrail'de yardım etti, Yunanistan'da yardım etti, Almanya, Hollanda hepsi Evet. yani dünyadaki bütün ülkelerin sanırım bu depremde bizim yanımızda olduklarını da gördük. Dolayısıyla tabii Vietnam'da buna sonuç izleyerek kenarda kalamaz. Evet. Onlar da sağ olsunlar destek verdiler. Ülkenin bilinirliğini de arttırdığınız zaman, yani bu keşke kötü bir haberle değil de güzel haberlerle gündeme gelebilseydi her zaman. Bunun da etkisi olacaktır. Tabii burada yaşam sadece evlilik ekseninde gelişmiyor. Vietnam'daki Türklerin büyük bir bölümü iş için buradalar. Ben de buraya profesyonel olarak teklif aldım, geldim ve hayatımı buraya idame ettiriyorum. Ve bu şekilde çalışan Türk profesyoneller de var. Dolayısıyla oturum nasıl oluyor? Oturum şirket sponsorluğuyla olur veya evlilik yoluyla olur. Evet. İki yöntemle olur. Şirket sponsorluğuyla olan da şirket size burada çalıştığınız şirket veya sahibi olduğunuz şirket size bunu sağlamış oluyor. Oturma ve çalışma iznini alıyorsunuz ve burada en fazla şu anda 3 yıl veriliyor diye biliyorum. Değişmediyse ama 2 yıl. Pratikte 2 yıl veriliyor. Ben de hatta yeni yeniledim. Kartı da gösterebiliriz. Bu da yine şirket sponsorluğu, gerekli formların doldurulması. Veya evlilik. Evlilik yöntemiyle de yani burada... Evli misiniz? Hayır. Değilsiniz. Değil. Bekarlık, sultanlık mı diyorsunuz? Öyle de değil. Yani öyle değil. Düşünüyor musunuz burada evlenmeyi? Buradan bir yani Vietnam'da bir bayanla evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Şu anda planlıyoruz. Öyle planlıyorsunuz. Yakın gelecekte diye. Allah mesut etsin diyelim. Yani hepimiz. Evet. Ama Vietnam dediğim gibi kültürü ve yaşantısıyla örtüştüğü için. Neyini sevdiniz buranın da burada evlenmeyi karar verdiniz? Türkiye değil de başka bir Asya ülkesi değil de. Vietnam niye? Evlendiğiniz insan ülkesi. Burada yaşayabilmek için mi? Oturum alabilmek için mi? Yani bu soruları soruyorum ki insanlar belki bunu düşünebilir. Ben bunu baştan sorayım. Niçin istediniz? Buranın insanlığın kültürünü çok mu sevdiniz? Ya da şehri mi sevdiniz? Ülkeyi mi sevdiniz? Şöyle, neden Vietnam'da yaşıyorsunuz sorusunun cevabı Vietnam'daki fırsatlar. Neden Vietnam'da evlenmek istiyorsunuz? İşte onun cevabı farklı. Yani Vietnam'da evlenmek istiyorum değil. Ben evlendikten sonra belki Vietnam'dan da ayrılacağım. Ama neden Vietnam'dayım sorusunun cevabı Vietnam'daki mevcut fırsatlar. Burada her gün yeni bir şey yapabilme şansınız var. Çünkü daha yeni gelişen bir ülke.
Neden Vietnam'da evlilik derseniz, Vietnam'da evlilik değil. Sonuçta evliliği ülkeyle yapmıyorsunuz ki. Evliliği birini seversiniz, o sizi sever, karşılıklı. Doğru insan. Ve o insanla bir geleceğiniz olduğunu görürsünüz, ortak bir yolu yürümeye karar verirsiniz ve evlenirsiniz. Veya evlenmezsiniz. Dolayısıyla benim hayatıma giren kişi, hayatımdaki kişi uzun süredir. Dolayısıyla benim bunu hani bir aşama ileriye götürüp evlenmek istediğim kişi. Dolayısıyla onun Vietnamlı olması bu şehir, yani bu ülkede yaşamamızla ilgisi var. Evet. Aksi halde hani evleneceğim kişiyle Singapur'da da evlenebilirim. Kişi aynı. Yer değişir. Yani dolayısıyla zaten profesyonelsiniz. Bir yerden teklif alırsınız. Bir gün gelen teklif buradaki mevcut elinizdeki koşullardan çok daha cezbedicidir. Evet. Belki o zaman ülke değiştirirsiniz. Bugüne kadar da oldu farklı yerlerden teklifler gelmesi veya benim fırsatım da vardı. Başka ülkelere gidebilirim, Türkiye'ye dönebilirim. Türkiye'den de teklif oldu. Ama şu ana kadar benim Vietnam'da gördüğüm, ilerisi için konuşuyorum özellikle, Vietnam'da gördüğüm geleceği diğerlerinde göremediğim için burada bulunmanın bana çok daha büyük avantajlar sağladığını gördüğüm için. Aksi halde havasını sevdim, iklimini sevdim, insanını sevdim, insanını da sevdim. Yani sonuçta kendi insanımı daha çok seviyorum. Türkiye'yi daha çok seviyorum. Yani mesele o eksende değil aslında. Buradaki fırsatlar, buradaki yaşam ve çalışma koşullarımızın güzel olması ve geleceğinin daha parlak olduğunu görmemiz. Aksi halde farklı parametrelerle bakarsak Kanada'ya gitmek lazım. Farklı parametrelerle bakarsak Türkiye'ye dönmek lazım. Ve Almanya'ya gitmek lazım biz. Evet. Avustralya var, yani yakınımızda zaten. Avustralya'ya gitmek, Singapur'a gitmek gibi imkanlar da doğar. Ama neden Vietnam? Çünkü ben burada elimdeki fırsatların benim işin çok daha parlak bir yol açtığına inandığım için seçimimi bu yönde yaptım. Evet. Evlenmek için düşündüğüm insan, o buralı olması, o sadece bir detay. Sonuçta burada yaşayacaksınız diye bir durum yok. Ben İsviçre Üniversitesi'nde şu anda MBA'mi yapıyorum. İsviçre'de belki yaşayabiliriz. Çünkü son 6 ayında belki orada olacağım. Tezimi orada yazmayı düşünüyorum. Şu an onun kararını bile vermedim. Dolayısıyla şunu diyebilirim, Vietnam yaşamak için güzel bir ülke. Rahat bir ülke. Suç oranının çok düşük olduğu bir ülke. İnsanının güler yüzlü olduğu ve zamanın yavaş aktığı bir ülke. Yani zamanın yavaş akması şu açıdan güzel. Zamanın tadını çıkararak yaşıyorsunuz. Evet. Kendi içinde bir kaosu olan bir ülke. Dolayısıyla trafiğinden yaşantısına kadar bir kaos var. Ve renkli bir ülke. Ama insanlar şey değil, yani trafik olsa bile bir mutsuzluk yok sanki fazla. Böyle biz Türkiye'deki bu trafik Türkiye'de olsa, yani büyük kavgalar oralar bilmiyorum ama bu trafik Türkiye'de yok ki, iyi ki yok. Salt trafik değil yani, bu aslında onların çok sakinlik var. Kültürel kodlanmışlar artık o konuda, öyle söyleyelim. Rahatlar ve biraz daha dediğim gibi hayatı yavaştan alıyorlar. Sakin karşılıyorlar her şeyi. Bu hani Vietnam'ın da çok göze çarpan bir unsuru. İnsanı sanki biraz daha böyle Türk insanına benziyormuş gibi görüyorum. Bazen atarlı, biraz daha agresif olabiliyor. Bir Asya vatandaşlarına göre, yani diğer ülkelere göre, Asya'daki bir Endonezya, işte Malezya'nın insanına göre biraz daha böyle. Ben kendimde şu değişimi görüyorum. Sesim mesela çok daha farklı bir tona düştüğünü. Evet. Sonuçta ben Karadenizliyim. Evet. Yani bizim politikacılardan görüyoruz. Hepsi Karadeniz'den çıkıyor. Bağırmayı seven bir. Neresinde mesela Karadeniz'in? Zonguldak Ereğli. Selamlar. Dolayısıyla sağ olun. Dolayısıyla sesinizi bile belli bir tona indiriyor. Dediğim gibi bu buradaki huzurun, evet. Yavaşlığı, huzur güzel. Nasıl hani bu hangi kelimelerle anlattığı gerçekten enteresan bir duygu ama biraz da Vietnamlaştırıyor sizi. Evet. Çok daha hani sakin hale büründürüyor. Bu da tabii zaman ayırarak oldu. Ben de ilk geldiğimde çok zorluk yaşadım. Çok anlarken, yönetirken anlamak çok ayrı. İlk başlarda o tabii hemen oryantasyon bitmiyor. Ülkeyi tanıyorsunuz, kültürünü tanıyorsunuz, sonra sevmeye başlıyorsunuz, dili öğreniyorsunuz. Dili öğrendiğiniz zaman biraz daha farklı boyutlar ve kapılar açılıyor. Ülkeyi daha yakından, gerçek Vietnam'ı keşfediyorsunuz. Bunun da sağladığı, bu inanılmaz bir deneyim.
ve yaşaması güzel bir ülke. İnsanları güzel bir ülke. Gerçekten yardımsever, cana yakın ve insan ilişkilerinde gerçekten insan ilişkilerine önem veren bir ülke. Sat çıkar üzerine değil. Yani dolayısıyla veya hani konuşulan konu dünyanın her yerinde aynıdır. Komşunuzu tanımazsınız. Vietnam'da ben sokağımdaki insanlara kadar bazen tanıdığım yani oluyor. İşte geçmiş yıllarda bunun avantajlarını da yaşadım. Dezavantajları da mutlaka olmuştur. Ama bu kadar yoğun iletişimin olduğu bir yerde de ve sakin bir iletişimin olduğu bir yerde de dolayısıyla kavga dövüşten ziyade onların uzlaştığı, birleştiği, bir araya geldiği noktalar daha çok hani eğlenceli oluyor. Ben bunu seviyorum Vietnam'da. Yaşamaktan da keyif alıyorum Vietnam'da. Dolayısıyla güzel bir ülke, insanları da güzel, iklimi güzel, coğrafyası, doğası güzel. Her zaman yaz. Tabii şöyle yani bizim ülkemizin güzelliği çok başka. Bu bazen ben şunu da söylüyorum. Sadece soğuk ve eriyi özlerim. Türkiye'de erik yani hatta hesaplıyorum bazen şu kadar zamandır yiyemedim. Zamandır yiyemedim. Dolayısıyla ama Vietnam'da yani bir Türk için özellikle diyebilirim. Güzel yaşayabilecekleri, rahat yaşayabilecekleri bir ülke. İnsanıyla rahat anlaşabilecekleri bir coğrafya. Umarım işte bu zaten aslında bizim iki ülke arasındaki hem işi hem kültürel etkileşimin tabanı olabilecek olan birlikteliğimiz, kesişim noktamız da bunlar. Ve Vietnam'da gelişmekte olan bir ülke Türkiye gibi. Dolayısıyla bence yaşaması, bulunması bile keyifli olan bir yer. Siz de işte geldiniz, hoş geldiniz. Siz de geziyorsunuz, tanıyorsunuz sokaklarını, insanların yaşantılarını. Çok renkli, çok farklı. Türkiye'den de çok farklı. Çok daha farklı ya. Asya'dan da farklı aslında biraz. Belki Asya'dan da farklı. Evet. Yani kendilerine özgü güzel bir toplum. Biraz bazen aceleci değil. Bazen bir tarafta böyle çok sakin, bir taraftan da çok sanki agresif görünen. Ben agresifliklerine çok fazla tanık olmadım. Hareketleri öyle yani bazen öyle hissettiriyorlar ama genel olarak sakinler. Öyle agresif görünse bile öyle bir sanki atarlı tutarlı bile görünse yapıları biraz öyle ama genel olarak belki genelde o yani yapıları şeyden kalmıştır belki savaş zamanından kalmıştır. Gülmek üzerine yok savaşın izlerini üzerine aratmış bir toplum. Yani sonuçta çok yakın tarihte yaşadılar savaş 1975'te bitti. Ama bu savaşın da acılarını sardılar ve şu anda savaşla ilgili düşmanlık besleyen bir toplumda değil. Sanki daha fazla böyle yani Amerika ile savaşsalar bile sanki şu an bir Amerikan hayranlığı var gibi burada ülkede. Şöyle her ülkede belli bir Amerikan hayranlığı var. Sebebi ne? Bunu bilim insanlarımız ortaya koysunlar. Onların ortaya koyması gerekir. Neden böyle bir hayranlık oluşuyor? Ne var ki Amerika'da burada bulamadıkları ne var ya da neye sahip olmayı düşünüyorlar? Amerika'nın kendisini nasıl pazarladığıyla da ilgisi var. Yani sonuçta ben mesela bir Türk kültürü, Türkiye'nin kültürü, Türkiye'nin o hani mozaiği diyelim. Başka bir yerde bulunabilir, kolay bulunabilir bir şey değil. Belki işte İsrail'de bulabilirsiniz, belki Almanya'da bulabilirsiniz, birkaç yerde bulabilirsiniz. Bizim açımızdan, kendi perspektifimizden baktığımız zaman Vietnam'ın kendi kültürü kendisine özgü, yaşantısı, giyim kuşamı. Dolayısıyla Amerikan hayranlığı için bir milletin başka bir millete hayran olması için dejenere olması lazım. Millet değil de belki ekonomik olarak. Ekonomik olarak özenmek ne kadar doğru onu bir yorum yapamam. Hayat şartları, standartlarını yükseltmek gibi şöyle, olabilir. Vietnamlıların ben hayatlarından memnunum ve standartlarının güzel olduğunu düşünüyorum. Tamam evet, ucuz işçilik ülkesi. Asgari ücret var mı burada? Efendim? Asgari ücret var mı? Asgari ücret yaklaşık 220 dolar bandına yaklaşıyor şu anda. Evet, işçilik yani ucuz, bu doğru. Ama asgari ücretle de kaç kişinin çalıştığını. Yani gerçekten kaç kişi asgari ücretle çalışıyor? Şu anda bulunduğumuz şehir Ho Chi Minh City. Evet. Ho Chi Minh City'deki yıllık ortalama gelir, GDP dediğimiz gelir, kişi başı yaklaşık 10.500 dolar bandında. Bu rakam Ortalaması öyle. Vietnam ortalamasında rakam daha düşük. Dolayısıyla
tabii bölgesel olarak da bırakan Türkiye'de de değişiyor. İstanbul'un geliriyle bir Ardahan'ın, Kars'ın, Zonguldak'ın, Hatay'ın, işte İzmir'in geliri bir değil, Ankara'nın geliri bir değil. Bölgesel olarak değişiyor. Bölgesel olarak değişiyor. Ama yaşamda insanlar neden mutlu? Çünkü ben şuna yoruyorum bunu. Vietnam insanları borçlu değil. Bankalara, tefecilere Yok mu burada vesaire borçlu olmadıkları için. Bunun etkisi var. İkincisi, şehirleşme oranı %30'ların altında, %40'ın altında. Dolayısıyla şehirleşme oranının çok yükselmemiş olması, hala insanların kırsalda ve kendi evleriyle, kendi bahçeleriyle vesaireyle yaşıyor olmalarının da bir etkisi var buna. Son zamanlarda işte kuzeyde Hanoi'ye, Haiphong'a, güneyde Ho Chi Minh City'ye, işte ortada Da Nang'a, Nha Chang'a bir yığılma oluyor. Çünkü sektörler burada, fabrikalar burada, işler burada vesaire, finans burada. Ama genel anlamda Vietnam'ın mutlu olmasının anahtarlarından birisi de borçlu olmamaları. Niye borçlu değil? Mesela burada bankalar da var. Evet, Niye var. insanlar kredi vermiyor ya da insanlar borç almak mı sevmiyor ya da Bu da yine bilim nasıl insanlarının araştırması gereken bir konu. Ben kendi kişisel yani bireysel gözlemimden şunu söyleyebilirim. Bir insan neden borçlanır? Bir şey için borçlanmamız lazım. belki insanlar yaşam standartlarını daha Hayır, fazla ayağını yükseltmek yorganına istiyor. göre uzatmadığı zaman borçlanır. Bir şey için borçlanır. Ya bir şeyin sahibi olmak ister, araba sahibi olmak ister, ev sahibi olmak ister, Tamam. cep telefonu sahibi olmak ister. Ya aklına ne gelirse işte artık. Şimdi Kredi kartı kullanmıyor mu adamlar? şunu yapmadım, hiç sokağa çıkıp da cep telefonunu göster demedim kimseye ama insanlar da Şimdi sanıyorum çıkıp yapalım onu. yapalım. İnsanlar da sanıyorum Vietnam'da kendi bütçelerine göre yaşıyorlar. Birincisi. İkincisi, genellikle burada yatay mimaridir Vietnam'ın Evet. genel yerleşimi. Kendi evleri hani belki Türkiye'deki ev sistemine göre farklı olabilir. Yani derme çatma gibi de olabilir. Ama en nihayetinde kendi sahibi olduğu yerde yaşıyor. Dolayısıyla birincil barınma ihtiyacını gidermiş oluyor. Güvenlik ihtiyacını devlet gideriyor. Yeme içme kalıyor geriye. Bunu da çalışarak sağlayabiliyor. Girebiliriz burada. Bahsettiğimiz gibi hani insanlara çıkartıp telefonunu sorsak alırız. Hatta birazdan dışarıda işte kahve içen arkadaşlara sorarız. Evet. Bakalım telefonlar neymiş. Peşinden de birlikte hem bir şehir turu atmış oluruz. Öyle hem mi? de Çok sevinirim. Ya burada ne gösterebilirsiniz bana? Ben gezdim biraz ama ben şimdi keşfetmeye çalıştım. Bir de keşfetmiş insanlardan burayı öğrenmek, görebilmek onların gözüyle çok daha farklı. Aslında hangi açıdan bakmak istediğimize ilgisi de var. Sonuçta tarih anlamında ben de tarihe çok ilgiliyim. Tarih anlamında ilgi duyduğunuz birçok yer olabilir. Sanatsal anlamda da çok güzel müzeleri olan bir yer. Dolayısıyla hani mimari anlamda da ilginizi çekecek şeyler, yerler mutlaka var. Doğa, Vietnam'ın güzel bir doğası var. Hem güneyden, kuzeyden, ortada. Dolayısıyla iş ekseninde konuştuk. Evet. Hatta Türk İş Adamları Derneği'nden bahsettik. Geçmişte biz bunu ilk yapmak için yola çıktığımız zaman bahsettiğim yanındaki Vietnamlı ilk dönemki iş ortaklarım, iş partnerlerim ve biz daha sonra Korea Business Center oluşturduk. Kore İş Merkezi oluşturduk. Kore'ye gideriz. Orada hem benim ofisim de orada. Evet. Dolayısıyla orada kendileriyle de hem tanışma şansımız olur. Onların da Türkiye ilgisi olduğu için onu da ben bu birlikte hem yaptığımız kayda onun da girmesini isterim. Hem Türk iş insanlarının çok rahat çalışabilecekleri bir isim, hem de o da Türkiye'ye ilgi duyduğu için belki bir işbirliğine yol açmış oluruz ilerleyen zamanlarda. Bakalım, yani her şey fırsat sonuçta. O zaman telefonu soralım, aracımızı bekliyoruz zaten. Genel olarak şöyle, videolarda ben de dahil birçok YouTube videosu çeken arkadaşlar hani işte Vietnam insanı, halkını, biraz böyle yaşanan zorlukları, onları falan göstermeye çalışıyorlar tabii de. Bu videoda biraz farklı bir format kullandık biz. Evet. Burada yaşayan bir insanın daha böyle beyaz yaka ağzıyla işte
yapmış olduğu çalışmalar, yapmak istediği çalışmalar. Burada aslında çok güzel bir şey. Türk pasaportunun değerlendirilmesi, daha böyle üst seviye çıkabilmesi için işte Türk İş Adamları Derneği'nin Vietnam'da kurulması, öncülük etmişsiniz. Sadece dernek özel bir birçok durumdu. çalışma. Birçok çalışma tabii. Bu bir tanesini sadece biz özellikle dile getirdik. Yani umarım bizi buradan dinleyen güzel büyük şirket sahipleri, ağababalarımız burada size de bir destek verir. Yapabileceğiniz şeyler konusunda Şöyle bir sizin öncülüğünüzde size destek olursa siz de biraz daha böyle daha hızlı bir şekilde. Şahsi anlamda benim istediğim bir destekten Şahsi ziyade, olmadığını biliyorum zaten. Şahsi değil. Sonuçta öncelikle ben Türk şirketlerinin Vietnam'a gelmesini isterim. Burada Türk Fırsatlar var. sadece fırsatlar değil. Buradaki Türk varlığının artmasını ve pazarda bir paya sahip olmasını isterim. Dolayısıyla bunun bana dolaylı etkilerinin de pozitif olacağı için zaten bunu isterim. Evet. İkincisi bu dernekleşme veya benzer çalışmaların yapılması. Bu alanda benim yapabileceğim şahsi olarak tek bir şey var. Kendi desteğimi verebilmek. Kendi bilginiz dahilinde, şirket olarak, bir şahıs olarak alanınız bunu dahilinde verebilmek. Çünkü aksi halde zaten ben danışmanlık çalışması yapıyorum. Danışmanlık şirketi ve aynı zamanda bir teknoloji şirketiyle. Bana ait olan da teknoloji şirketi. Aynı zamanda bir danışmanlık şirketi, non-profit yani kar amacı gütmeyen bir organizasyonun da kurucularından birisiyim. Dolayısıyla biz bu çalışmaları halihazırda zaten bir talep geldiği zaman yapıyoruz. Ama bunun daha farklı bir ölçekte, daha farklı bir eksende, devlet desteğiyle, teşviğiyle yapılması, iş adamlarının özendirilmesi veya teşvikle desteklenmesi bu başka bir konu. Beni de aşan bir konu. Dolayısıyla bunun da gündeme gelmesi taleple olur. Bu talebin de yaratılması için benim yapabileceğim ilk şey Vietnam'ı tanıtmaktır. Vietnam'da da Türkiye'yi tanıtmaktır. Zaten benim yaptığım çalışma da bu. Hani endüstrinin içindeyim, birçok sektöre hem danışmanlık verdim hem kişisel ilişkilerim, network'üm sayesinde fabrikalarda zaten bir zamanını geçiriyorum neredeyse. Onun dışında tabii şu anda işte son bir yıldır aynı zamanda MBA için akademideyim. Ama akademiyle zaten başka çalışmalar da yaptım. Gerek konuşmacı olarak gitmek olsun, gerek oradaki akıllı ve parlak gençlere çeşitli destekler sağlamak ve onları internship için işte yanıma aldım. Bazı çalışmalarda o çalışmanın içinde onları içine kattım. Hatta merkezine yerleştirdim. Ve şu an o gençler çeşitli sektörlerde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu gibi çalışmalarla ben elimden geleni yapmaya halihazırda çalışıyorum. Bunun için de bu tek bir kişinin altından kalkabileceği bir çalışma değil. Çok daha devletler arası bir politika, sonuçta devlete yönelik bir politika. Bu da umarım birçok insanın ilgisini çeker ki bir araya gelme olur. Bir araya geldikten sonra da çok daha verimli ve farklı çalışmalar ortaya çıkar. Bir ikincisi, bu benim şahsi kişisel değerlendirmelerim. Evet. Sonuç itibariyle ben bir kişi olarak bu değerlendirmeleri yapıyorum. Birçok kişinin değerlendirmesini alıp hepsinin fikirlerini, düşüncelerini, vizyonlarını birleştirerek ortaya bir çalışma koymak o çok daha kapsamlı ve çok daha güçlü olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani SALT işte Murat Bostancı dedi diye değil veya SALT A dedi, B dedi diye değil veya istiyor diye değil. Herkes kendi vizyonunu, düşüncelerini ve hatta varsa elindeki fırsatları da ortaya koyar. Çünkü geçmişte ben bu konuda da işte Kuzeyli'de bir liman satışı vardı. Bu satışı ben işte Militer Otel'de bir resepsiyonda o bilgiyi aldıktan sonra ben Büyükelçimle paylaşmıştım. Türk şirketi ilgilenirse onlar gelsin önce. İlk bizim haberimiz oldu. Benzer şekilde buradaki bazı şirketleri Büyükelçimize yönlendirdim ki ellerindeki mevcutları veya yapmak istedikleri çalışmaları Büyükelçiliğimize de paylaştılar. Birlikte de gittik. Ayrıca gidemedim oldu, onlar gittiler. Yani dolayısıyla burada hepimizin sonuçta bir misyonu oluyor ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu hem Türkiye'ye hem Vietnam'a fayda sağlayacak. Evet. Hem de benim en çok ilgimi çeken de Vietnam-Türkiye yakınlaşmasını sağlayacak çalışmalar. Şimdi burada sizin elçilikle muhtemelen bir görüşmelerine sürekli bağınız var. Tabii her zaman elçiliğin hem acil bir hattı var, her an ulaşabildiğiniz. Çok güzel bir şey. Hem de gerek ticaret işimiz, gerek büyükelçilik çalışanlarımız olsun. Hakikaten çok ilgililer ve çok şöyle söyleyeyim, samimiler. Dolayısıyla bizim elçilikte herhangi bir Türk vatandaşının elçilikte çok rahat temas kurabilmesi
ve gidip görüşebilmesi ve ilgiyle karşılanması zaten Vietnam için olağan bir durum. Evet. Dolayısıyla ticari ateşimiz, hani dediğim gibi isimler değil, makamlar bu konuda gayet sıcak, cana yakın şu an için. Vietnam'la ilgili en doğru ve duru bilgiyi alabilecekleri yer bizim oradaki büyükelçiliğimizdir. Evet. Çünkü orası Türk toprağı. Vietnam'daki Türk Kesinlikle. toprağı. Dolayısıyla orada çalışan kişiler devlet görevlisi. Ben burada çalışan bir profesyonelim, iş adamıyım veya işte vesaire. Ama bizim devletimiz burada. Vietnam'daki Türk toprağı bizim büyükelçiliğimiz. Evet. Vietnam'la ilgili de herhangi bir konuda en duru, en temiz bilgi Evet. alabilecekleri makam orası. Bizim için de Kesinlikle. orası. Yani bizim de başımıza bir şey geleceği zaman veya herhangi bir çalışma esnasında ben büyükelçiliğimi bilgilendiriyorum. Evet. Hatta ilk işte büyükelçilikte değişim yaşandığı zaman da elimde ne varsa işte ben Murat Bostancı, ben bu çalışmaları yapıyorum. Bu sektörlerde. Size bakışlar nasıl Tabii. peki elçiliği? Sizin de buradaki Pozitif. çalışmalar pozitif değil mi? Şöyle yani hepimize karşı pozitif. Türklere Sonuçta- karşı burada hep bir sonuçta destek. bizim için buradalar. Yani Sürekli hepimize destek karşı. veriyorlar. Yani hani destek şöyle, benim Büyükelçilikte yaptığım çalışmalar nelerdir? Bu yaptığım çalışmaları paylaşırım. Bu eksende işte tabii İş Adamları Derneği konusunu görüştük elçiliğimizin geçmişte birçok kez. Onun dışında nedir? Pasaportumun yenilenmesidir, işte Evet. kimlik kartımın yenilenmesidir. O konularda da Vatandaşlık hizmetleri bunlar. tabii vatandaşlık hizmetleri. Yani dolayısıyla zaten oradaki çalışan arkadaşlarımız da devlet görevlisi. Bizden birisi. Sonuçta biz bir aile, Evet. Türkiye bir aile. Aynen. Dolayısıyla bizim hepimizin de dediğim gibi Türkiye'nin Vietnam'daki toprağı orası. Evet. Dolayısıyla herhangi bir konuda ulaşacakları ilk yerde orası olmalı. Yani ben şunu inanıyorum, ben bir yere giderken, Singapur'a giderken veya işte Tayland'a veya vesaire giderken ilk internetten baktığım, cebime koyduğum, telefonuma yazdığım bilgi oradaki büyükelçiliğimizin bilgisi. Aynen. Neden? Umarım ihtiyacımız olmaz diyoruz. Ama ihtiyaç durumunda gideceğiniz ilk yer orası. Evet. Ben değilim, siz değilsiniz, başkası. Şahıslar değil. Tabii şahıslar. Devlet Makamlar. sonuçta. Devletiniz orada. Peki sizin burada Vietnam'da işte Vietnam'ın hükümetiyle veya işte yönetimiyle alakalı bir bağlantılarınız falan var mı? Herkesin tanışıklığı vardır. Vietnam bir de tanışıklıklar ülkesidir. Öyle mi? Herkes tanır bu ülkede. Ya kanallarımız sağlam diyorsun. Ya yok öyle değil. Şöyle, o şaka olarak hani Evet, çok evet, dile ben de getirdiğimiz bir espri konudur. yapıyorum. Ben de espri yapıyorum. Ama tabii ki sonuçta bulunduğunuz bölgede işte hani hangi alanda, hangi illerde veya çalışmalar yaptıysanız zaten oradaki otoritelerle tanışıyorsunuz. İçeride adamlarımız var. Keşke olsa. Şaka. Olur. Ha, öyle bir şey. Keşke olmasa. Herkese eşit davranılması zaten her zaman. Evet. Bizim isteğimiz budur. Dolayısıyla ama tanışıklık gelişen, zamanla gelişen bir şey. Gelişiyor ister istemez. Bir Tabii iletişim size bahsettiğim gibi oluşumu. sonuçta bir Fransız şirketini yönetirken onun bulunduğu şehirde 3 yıl ikamet ettim. Dolayısıyla o şehirdeki, o endüstri bölgesinin bulunduğu yerdeki bütün devlet makamlarıyla temasınız olmak zorunda. Çünkü onlar sizi denetlemeye geliyorlar veya orada bulunduğunuz için sizin oradaki emniyetinizden, güvenliğinizden, yaşamınızdan, evraklarınızın hazırlanmasından ve çeşitli diğer faaliyetlerden onlar da sorumlu ve partner oldukları için veya için kontrol veya onay makamında oldukları için zaten temas kuruyorsunuz. Evet. Tanışıyorsunuz. Tabii Vietnam'ın doğası da kolay arkadaşlar. Yani çok cana yakın. Çok hızlı oluyor. Hızlı evet. arkadaşlık. Çok hızlı. Asya'da öyle ama Vietnam'da sanki daha bir hızlı böyle. Çok hızlı bir şekilde şey oluşuyor böyle. Şöyle, kaynaşma Vietnam oluşuyor. insanlarıyla iletişim çok basit. Hele ki kültürlerine saygı gösteriyorsunuz. Evet. Diline ve onun milletine saygı gösteriyorsunuz. Bu kendini çeşitli bunun ifadeleri vardır bu saygının. Ben 8 yıldır Vietnam'da yaşıyorum ve kendim anlatacak kadar Vietnamca konuşuyorum. Yani ben bir de Vietnamcayı çalıştığım işte personellerimden öğrendim. Gidip bir kurstan öğrenme gibi bir zamanım olmadı. Dolayısıyla bu da sizin hanenize artı puan yazan bir şey. Yani Türkiye için de aynıdır. Türkiye'ye gelen bir yabancı merhaba dediği zaman ne bu hoşuna Evet. gitmiyor mu? Kesinlikle. Gidiyor. Bu Milliyetçilik bizim duyguları onlara kabul yakın durmamızı sağlamıyor mu? Sağlıyor. İşte telefonları soralım. Peşinden Ayıp olmaz. aracımıza binelim. Evet. Hem benim ofisim Güzel bir sohbet oldu. Şimdi biraz da böyle sizin de gezelim. Sizin böyle göstermek istediğiniz Tamam. farklı noktaları görelim beraber. soralım mı telefonu? Görmek istiyordunuz. Soralım, ayıp olmazsa soralım. Ayıp olmaz, değil mi? Şöyle özel bir şey yapmak istedi. Sen
İşin esprisi tabii. Şimdi burada iki tane arkadaş var şöyle. Çeviriyorum. No problem. Neden maske takıyorlar? Covid atlatsak da insanlar. Kültür mesele çok fazla burada. Böyle Burada maske takımı kültürü. olarak Motosiklet hava kirliliği- kullanırken de var evet, bu olay. hava kirliliği ilgili olarak da takılıyordu zaten. Ama Covid'in de Biz yaklaştık, bizden mi korktular acaba? belki. Điện thoại của em là gì? Samsung, Apple. Điện thoại của em là iPhone. Samsung, iPhone. Neden Samsung, neden iPhone? Okay, Samsung. tại sao Apple? Tại vì em xài trước giờ đã vậy rồi. Tại sao Samsung? Tại vì mình hết. Samsung có cái mẫu như thế này đẹp. Mesela Reklama girecek yalnız bu araya. yok onu yani bilinen markalar Kalitesinden, zaten. hoşlandıklarından, modellerinden. Hatta em làm việc gì? Em nhân viên văn phòng. Bir ofis personelleri. Okay, Evet. come on in. Bye bye. Thank you, bye bye. Neyse hanımefendiler maskelerini huzurla çıkartıyorlar şu an. Şimdi çıkıyoruz Murat Bey'le beraber. Çok ilginç. Mekan dolu şu an bu saatte. İnsanlar hep dışarıda herhalde. Bütün kafeteryalar Çalışmıyor mu bu insanlar böyle? İçeriği gösterelim mi? Zengin abi? toplum. Zengin toplum. İçeriği gösterelim mi? Tabii. Buyurun. Şöyle bakalım, şöyle bakın, şöyle insanları rahatsız etmeden biraz böyle görüntü alalım. Zengin toplum olduğu için Evet. Böyle biraz sanki kameradan kaçtılar gibi hissettim ama neyse. Açıya girmek istemediler. Elit kesimi rahatsız etmeyelim Murat Bey. buyurun. Teşekkürler. Aracımız. Araç çağırdık. Şimdi burada nasıl sağlıyoruz? Genelde Grab uygulaması daha pratik mi oluyor böyle? Uygulamalarla işte taksi veya motosikletle sağlanıyor. Evet. Hello. Evet, şimdi Murat Bey. One way time kaldık lan. Okay. Vietnamca çok iyi ya. Yeteri kadar. Yeteri kadar ama iletişim iyi yani. Yani şöyle dediğim gibi kendim öğrendiğim için yani çok istedim aslında kursa gitmek ama ona bir zaman ayıramadım. Biraz daha tabii profesyonel seviyeye yükseltmem gerekiyor. Çalıştığım arkadaşlarımdan, iyi personellerimden, işçi arkadaşlardan, ofis personellerinden, yani herkesten duyarak, herkesten kaparak. Herkesten bir şey kaparak. Kesinlikle yani benim aksanım Kata kata gitmişsiniz böyle. benim aksanım hatta bana kendime komik geliyor. Ben Hanoi aksanını çok seviyorum. Çok tatlı müzikal bir aksanları var. Çünkü bazı sesler bizde yok. Şimdi sizin memleketiniz yani Hatay'da büyümüşsünüz herhalde. Zonguldak Ereğli'de büyüdüm. Zonguldak'ta. Yani o şiveyle çok yakın mı? Bu şive, Vietnamca. şöyle cümle yapıları farklı, ifade şekilleri farklı ve bir kelimenin anlamı birden fazla anlama gelebiliyor. Evet. Dolayısıyla aldığı ek veya yanına gelen kelime, ek yok zaten de yanına gelen kelime ile anlamı değişiyor. Dolayısıyla ses çok küçük bir ses değişimi bir cümlenin anlamını, bir kelimenin anlamını değiştirebiliyor. Soru ya da cevap gibi bir şey mi oluyor o da? Yok hayır, kelimenin anlamı yani direkt ne ifade etmek istediğiniz, yani balık mı diyorsunuz yoksa portakal mı diyorsunuz gibi bir O kadar yani. tabii, O kadar. çok büyük fark ettiriyor. Ses tonu bile değiştiriyor orada. Ses tonu değiştiriyor bunu. O ilginç. Çünkü kelimenin yazılışı eğer bu nüansları şeyleri atarsak yazılış mesela aynı ama başına gelen altına veya üstüne gelen eklentiler ortaya başka bir anlam, başka bir kelime, Alfabe başka nasıl? bir ses çıkartıyor. Alfabe eğlenceli. Latin alfabesi yine. Çok fazla ses olduğu için o seslere göre de ünlülerin yazılış şekilleri çok değişiyor. Çinceyi falan niye kullanmıyorlar peki? Daha kolay değil mi bunların diline göre? Sanki biraz daha kolay gibi. Bir gecede cahil kalmışlar. Yok şöyle yani bence Eyvallah. de kendi dillerine en uygun alfabeyi kullanıyorlar. Sonuç itibariyle dil kültürdür. Çin hegemonyasında yaşarlarken demek ki onu kullanmak zorunda kaldılar. Biz de bizim de kendi dilimize en uygun alfabe neyse bunu kullanıyoruz. Kendi Türk alfabemizi kullanıyoruz. Biz Latin alfabesi kullanmıyoruz. Aynen. Türk alfabesi kullanıyoruz. Çok güzel ya. Ho Chi Minh şehrini şu an çok böyle biraz görüntü aktarayım size. Bu nehirle alakalı biraz bilgi alsam sizden. Saigon River, Saigon Nehri çok gerçekten uçsuz bucaksız bir nehirdir. Üzerinden geçiyoruz. Bayağı bir Çatallıdır da. bayağı aşağı iniyor yani. Okyanusa doğru dökülüyor herhalde Evet. bunlar.
çok farklı çatalları var bu nehrin. Daha önce Tek farkı görüntü olarak burada bütün nehirler için geçerli. Tabii rengi bizim beklentimizi karşılayan güzellikte bir renk değil. Kahverengi tonlarında. Ama en nihayetinde doğası gerçekten güzel bir ülke. Evet. Zaten şu bulunduğumuz şu anda geçtiğimiz yerde bütün binalar yeni yükseliyor bu arada. Evet. Bu da bir başka. Yok burası bizim buranın insan Türklere benziyor. Abi bak şöyle araba bir anda böyle bir geçti. Değişik. Bu sağdan bakıyor trafik, soldan bakıyor, anlayamadım yani. Bizimki gibi böyle bir agresiflik var trafikte sanki. Acelecilik var. Vietnam'ın trafiğinde motosikleti tabii göz önüne alarak kendi trafik kültürünü, sorunlarını veya işte sistemini oluşturmuşlar. Dolayısıyla sağ şerit, en sağ şerit motosikletlere özgü. Biz hani soldan geçmeye alışkınız. Vietnam'da sağdan soldan geçme diye bir durum var. Her şeyden var orada yani Evet. Sağdan soldan oradan buradan geçiyorlar yani. Hız onu. sınırı 60, genellikle 60. Belli yerlerde 50, belli yerlerde 100'ün üzerine çıkan yer ben henüz biz yapmışızdır o hızı ama görmedim. Soldan sollama olayı çok öyle bir şey yok herhalde. Yok, Sağdan da soldan. geçiyorsunuz. Her yerden geçiyor buradakiler. Fırsat bulduğu her yerden geçer bu arada. Öyle. Çünkü o şeyi aşmak zorunda burada. Özellikle araçlar. Araç kullanmak burada çok zor Çok yani zor. şehir içinde. Çok zor. Şöyle. Motor e, bile zor. Motor kolaylaşıyor bir süre sonra çünkü küçük ve çok seri hareket edebiliyorsunuz. Evet. Ama araç kullanırken nereden ne anda motor çıkacağını kestiremeyebilirseniz Doğru. kestiremiyorsunuz bazen. Dolayısıyla her an kazaya gebe. Şimdi araçtan indik Evet. Murat Bey'le. Şimdi nereye geldik Murat Bey? Nereye getirdik bizi? Tadiyen Netürk arasında bir yerdeyiz. Bölgenin ismi neydi? Bu bölgenin. Disik 2. Efendim? Disik 2 yani Disik Evet. 2. İkinci bölge. Tığdık Tadiyen'e çıkan ayağındayız. Evet. Ofisimiz de burada. Şimdi zaten görüyoruz. Hem şu bina Happy Group'a ait hem de kafeterya Happy Group'a ait. Oradan başlayalım. Sonra burada Tamam. toplantı odasına gideriz. Şimdi Murat Bey burası geldiğimiz yer ne? Kore İş Merkezi. Biz Evet. bunu Türkiye için yapmak istiyorduk ama Kore için yapmak nasip oldu diyelim. Burayı siz mi yaptınız? Öyle mi diyelim? Yani şöyle beraber olduğumuz, partner olduğumuz iş adamı ve grup Evet. yaptı. Hello. Hello. Where is John? Where is John? John? Yes? Okay, I call him. I will leave my bag here. Balora? Yeah. Yeah. Yeah, I know. Dışarı mı çıkıyoruz? Toplantı odasına gidelim. Tamam. Burada üst katlarda ofisler var. Ofisler var burada. Ofisler var. Korelilerin çalışma alanı burası. Ofisleri Yani mi böyle diyelim? şirketler de var, biz de varız, yabancı şirketler de var. Evet. Dolayısıyla birçok şirketi bünyesinde barındırıyor. Okey. Çıkalım şimdi bakalım. Şimdi böyle bir Happy yere Group'un- geldik. Happy Group'un diğer binası. Happy Group. Happy Group birçok alanda faaliyet gösteriyor. Hello. 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 I'm Tommy. Hello. Mr. Tommy, Mr. Bob, Hello. Mr. Ford from Turkey. Şimdi nereliydi beyefendi? Vietnam. Vietnam'da. Hello. Burası toplantı ofisi mi? Odası mı? Toplantı odası, ofis Odası. olarak kullandığımız yer. Şöyle kartını verdi. What would you like to do? Hello. Fuat Bey ne içersiniz? Yes. Yes. Ne içelim? Your Ne ice cream? içersiniz? Şu anda, Beyefendiyi tanıyalım bir. evet şu an Tommy Won'un ofisindeyiz. Yani benim de ofisim zaten komşuyuz. Aynı Evet. zamanda da partneriz. Beraber çalışmalar yapıyoruz. Happy Group'ta hem yatırım danışmanlığı konusunda Evet. faaliyet gösteriyor hem de EPC konusunda da yine çeşitli faaliyetler yürütüyor. Çeşitli fabrikaların hatta kurulumlarını, A'dan Z'ye tasarımlarını Evet. ve inşaatından devreye almaya kadar bu faaliyetleri veren bir şirket. Aynı zamanda yine bir başka birimi pazar girişi gibi birçok alanda da farklı destekler sağlayan bir şirket ve ofis yani aynı zamanda da kendi binaları Vietnam'ın genelinde kendi binaları olduğu için aynı zamanda da ofis sağlama hizmeti de veriyor. Evet. Biz yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır tanışıyoruz ve 5-6 İş Adamları Derneği'ni kurmaktan bahsettiğimiz zaman Tommy hatta ofisi ben sağlayayım. Hani siz gereğini yapın Evet. demişti. Beraber Öncü büyükelçiliğimize olmak çıktık. istedi. Tabii önce olmak istedi. Yani hem Tommy hem de
Bir başka arkadaşımız daha var. Çi diye bir arkadaşımız. Evet. Win-Win grubundan. Bu isimler de beni tanıyan iş insanlarına yakın gelecektir çünkü tanıştırdım. Evet. Şu an tanıştırıyorum da. Dolayısıyla Tommy ile de bu zaman içinde bir abi kardeş olarak, yani benim Vietnamlı hem abi veya kardeş olarak gördüğüm Vietnamlı sayısı sanırım kendi insanımızdan da fazladır. Tommy de bunlardan birisi. Türk insanlığı ya da Türkiye'yi tanıyor mu? Ne kadar tanıyor ya da? Mr. Tommy, Mr. Fuat is asking, do you know Turkish people? How you know Turkish people? And have you ever been in Turkey? And what is your relationship with Turkey? I know the first Turkish friend is you, Murat. İlk tanıdığı Türk'üm. İlk tanıdım. And we have very good conversation. She came here to help Vietnam and to grow the business, to contribute into Vietnam economy, to educate the Vietnamese kid by teaching chess. You are good in chess, and also to apply the Lean Six Sigma into company and factory operation to cut costs and improve the productivity and profit. And I read history. I know about Turkey long time ago. I watched movie. I read Troy. Read the movie also. I know Turkey was a very strong Kısaca özetlesek. country. Benim Vietnam. Vietnam'a geliş nedenimden bahsetti. Nedir? Evet. Yani Vietnam'da bulunma nedenim aslında. Evet. Gelişim daha farklı ama burada hem yılın anlamda hem Vietnam ekonomisi ve endüstrisini geliştirmek. Bizim ortak paydada buluştuğumuz nokta da elimizdeki know-how'la birlikte Vietnam ekonomisine ve endüstrisine nasıl katkı sağlarız? Birincisi bu, ikincisi satrançtan bahsetti. Evet, ben eskiden profesyonel olarak satranç oynuyordum. Öyle mi? Burada da satranç kulübü kurmak için çok çaba sarf ettiğim zaman ilk geldiğim kapılardan birisi de Tommy'de. Dedim satranç kulübü kuralım, çocuklara satranç öğretelim ama bu tabii bir sonuçta kâr amacı bitmeyen bir endekste gidecekti. Ona da zaman ve imkan daha sonra bulamadık ama bu bir hani nasıl denir? Satranç üzerine de sonuçta hem profesyonel olarak çocukluk yaştan beri oynadığım için çok özel ve derin bir ilgim var. Bunu Vietnam'da da yaygınlaştırmak için çalışma yapmak istedim. O biraz o alana hiç giremedik. Çok giremedik diyeyim ama asıl tabii bizi ortak paydada buluşturan şey Vietnam endüstrisine ve ekonomisine nasıl katkı sağlarız? Başlangıcımız bu. Tommy'nin Türkiye'yi tanıması tabii ki okuyarak ilk tanıdığı Türk bahsettiği üzere hani benim bunun üzerine nasıl koyduk? Okuyarak, filmler ve çeşitli yapımları izleyerek, işte gazete veya çeşitli kitaplardan bilgi edinerek, sonuçta oradan başlayan Türk tarihine de sonuçta bir şekilde öğrenmeye başlıyorsunuz. Birlikte gitmeyi de Türkiye'ye planladık geçmişte ama olmadı. Umarım yakın gelecekte hem Tommy ile hem diğer Vietnamlı iş arkadaşlarımızla, iş adamlı arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'ye bir hani business mission gibi bir çalışma yapıp alıp buradaki iş insanlarını Türkiye'ye, Türk iş insanlarını Vietnam'a getirmek için bir çalışma olacak. Evet. Geçmişte oldu, yine olacaktır. Türk iş adamlarının nasıl bir fırsatlar bekliyor Vietnam'da? Ne yapabilirler? Bir Türk iş insanı gelirse Vietnam'da nasıl fırsatlar var? Hangi alanlara yönelirseler daha başarılı olurlar? What are the opportunities for the Turkish business people in Vietnam, and such as what they can do and which industries, which sectors, according to your own experience and profession? I think, in my opinion, is the trade exchange. We can import Turkey products. Very famous here is the mat, Turkish mat. And last time I had one partner in interior decoration. They have the curtain. The Turkish who live and work in Nha Trang. So, and another one also proposed me the cake, the special cake from Turkey. So
F&B also a good opportunity because kebab is famous. Turkish foods. Turkish food. Food is also reflecting culture of the country. And Vietnam also have industry that can cooperate with Turkish business people, like steel, like construction materials, garments, shoes, and Turkish also strong in electricity, the power tools, power industry, automation, and the cost will be more reasonable compared with German, Europe or US. Also machinery, industries. Machinery. So I think there's an opportunity, but maybe the two business community is not very close in the past. Very few Vietnamese living and working in Turkey. Very few Turkish in Vietnam. And in Vietnam, the Turkish people and business people they haven't yet formed an organization organization to sit together to meet with the business association in Vietnam to get to know each other, to exchange information, create collaboration. Yeah, and then we can develop the opportunity to cooperate. So for trading, I think very simple. Turkey also have good vegetable, fruit, you know. Yes. And I believe Turkish product can compete in the market. Good quality, reasonable price. The Polish from Poland, the products already here. Yeah. Why Turkish product Cannot come. Yeah. Thank you. Yeah, so we have to work hard to that direction. Tommy'nin bahsettiği gibi öncelik sonuçta en kolay olanı da karşılıklı ticarettir. Yani Türkiye'den özellikle bahsettiği işte yeme içme gibi konularda yani food and beverage sektörünün birçok ürünü Vietnam'a çok rahatlıkla gelebilir. Evet. Ve bahsettiği üzere pazarda da gerçekten rekabete girebilir. Birçok ülkenin ürünleriyle, Polonya örneğinde. Onun dışında diğer sektörlerde, işte enerji sektöründe, tekstilde, otomotiv parçalarında ve otomotiv sektöründe vesaire birçok alanda iki ülke karşılıklı ticaret ve çalışma yapabilir, yatırım karşılıklı olabilir. Bahsettiği üzere yine altını çizdiği nokta benim de sizinle konuşurken altını çizdiğim üzere iki ülke arasında bir ortak bir zemin olmaması, yani Vietnam ve Türk iş insanlarının buluştuğu bir dernek, bir yapı olmadığı için iki ülke birbirine henüz çok yakından tanımıyor. Bu tanışma olayı fazla değil. Evet, bu dezavantaj olarak, yani dezavantaj değil, ortada bir avantaj yaratan bir durum yok. Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde iki ülkenin arasında çok daha derin ve güçlü ilişkiler olması hepimizin de temennisi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir şekilde böyle anlattınız. Bize de yardımcı olmuş oldunuz. Büyük bir keyifti. Thank you very much. Şunu söyleyebiliriz hani son olarak. Türk iş dünyası Vietnam'a geldiği zaman burada hem bilgi edinme hem çalışmalarını gerçekleştirme noktasında destek alabilecekleri yerlerden birisi şu an bulunduğumuz yer. Ben de yani birçok çalışmayı Tommy ile beraber yürütüyorum. Kendi şirketimin dışında kalan çalışmalar da var. Sonra danışmanlık faaliyetlerini bazen beraber yürütüyoruz. Bu birçok ölçekte, büyük ölçek, küçük ölçekli çalışmalar olabiliyor. Burada tabii karşılıklı güven ve sempati kanalının da etkisi çok büyük. Yani Tommy'nin Türkiye'ye yakınlığı, burada İş Adamları Derneği'ni kurmak istediğimiz zaman işte ofislerini açması, burayı kullanabilirsiniz demesi.
buna hem bir bütçe hem de zamanını ayırması, sadece kendisinin değil, onun çalışma arkadaşlarının da bahsettiği Mr. Go Singapur'dan buraya gelip giden bir profesyonel danışman arkadaşımız. Bizim de benim de çok sevdiğim bir iş insanı. Onun da sürece dahil olmasıyla başka Vietnamlı otoriteleriyle Tommy ile birlikte bu süreçte masaya gelmiş olması 2018'de 2019'da çok kıymetli. Haliyle hem Tommy'nin kendi şirket açısından bu tabii ortaya bir değer çıkartıyor. Çünkü o da Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyor ve burada Türklerin de bir şeyler yapmasını ön ayak olmak da istiyor. Evet. Bu da karşılıklı kazan oyunu olduğu için sonuçta çok rahat kapısını çalabilecekleri adreslerden birisi bu. Haliyle ben de zaten ofisimi en başından beri burada. Bunjing'de da yine var. Oradaki arkadaşımız da zaten biz bir çalışma grubu gibi düşünebilirsiniz. Birçok sektörden birçok iş insanı birlikteyiz. Oradaki arkadaşımız da yine ofisinde Türk bayrağı olan birisi. Mr. Chi. Ki beni tanıyan, bahsettiğim üzere beni tanıyan birçok insan da hem Tommy'yi hem Chi'yi tanıyorlar. Ve diledikleri zaman da ulaşabilecekleri kadar da yakın, rahat iletişim kurabilecekleri iş insanları. Evet. Bir de tabii bana ulaşmak da zor değil, kolay sonuçta. Dolayısıyla kısaca böyle özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Evet arkadaşlar, Murat Bey ile çok güzel bir video hazırladık. Çok güzel bilgiler verdi kendisi. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Rica ederim. Mr. Tommy aynı şekilde çok güzel bir şekilde ağırladı bizi. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.